minimum time control of time invariant. Zaman kısıtımız var. Belirli bir şekilde zaman kontrol işlemini belirli bir zamanda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca minimize edecek şekilde. Bu nasıl oluyor ona bakacağız. Linear stationary system of order n having in controls in described by the state equation. Yine x dat eşittir axt artı but gibi bir sistem dinamiğimiz var. Bunlar vektörler, state vektörü olacak şekilde. Bu da sistem dinamiğini gösteriyor. A ve B constant matrix dimensions mn nm. Zaten bunu lineer birden biliyorsunuz. The components of the control vector. Yani bu sefer burada U tamam kısıtlanmış. Yani U kontrol ekşi kısıtlanmış. Tüm actuator'lar için gösteriyor. Assuming that the system completely controllable and normal to find the control if it exists which transfer the system from an arbitrary state x0 to x final. X final minimum time. Yani state'den x0 state'inden x final state'ine götürecek kontrol action'ı optimize edeceğiz. Bunu da neyle yapacak? Minimum time'da. Yani delta t final eksi t0'nun ne olması lazım? Minimum olması lazım. Şu t final eksi t0'yu minimize etmek problem oluyor. The problem station linear regulator minimum time problem dedik. Existence böyle bir şey var mı? Yapılabilir mi? Mümkün mü? Onu tartışılmış burada. If all eigenvalues of A is no positive, have no positive eigenvalue, then an optimal control exists that transfers the initial state to origin. Başlangıçta herhangi bir noktadan orijine yani ne oluyor? Orijinde zero state. Mesela sıfır noktası durum faz uzayında mesela herhangi bir durumdan başladık. X0 gibi bir durumdan başladık. Bu tabii multi-variable, multi-dimensional. Çok boyutlu. Biz burada görsellik olsun diye 2 boyutta gösteriyoruz. X0 state'ine geldi. Burada bu tabii çok boyutlu. Bunun bir sürü, bütün değişkenlerin sıfır olması durumu. Şuraya gitmesi için gerekli kural öz değerleri A matrisinin bütün öz değerlerinin negatif değer alması. O da kararlılık şartı. Diğer türlü kararsız oluyor. Bu stability condition için geçerli. Diğer türlü kararsız oluyor. Uniqueness olarak yani bu şekilde optimal kontrol yasası var diyoruz. Eğer eigenvalue'nu A'nın öz değerlerine bakıyoruz. Orada pozitif eleman yoksa, hepsi negatifse o zaman optimal kontrol yasası yapabiliriz diyoruz. Uniqueness olursa if all extremal exists, it is unique. If an extremal exists, it is unique. Yani extremal noktası da varsa da türevlenebilir bir fonksiyon olursa tekil bir değeri olmuş oluyor o noktada. Optimal kontrolcünün. If the eigenvalues A are all real and unique, time optimal control exists. Öyle gösterelim o zaman. Şimdi sistemimizi kurduk. Sistem dinamiğimizi çıkarttık. Şunlar state vektör, durum vektörleriydi. Durum vektörlerini x dat eşittir ax vektörü. Bunu zaten sistem modelleme dersinde bunu görmüştük. Durum uzayı modeli. A matrisi, B matrisi. Tabi bu lineer time invariant bir sistem. Lineer time invariant sistemde diyoruz ki eigenvalues of A are all real and unique. Time optimal control. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şimdi şuna bakalım. x1 dat eşittir x2, x2 dat eşittir u eşit gibi bir şeyimiz var, sistem dinamiğimiz var. U'nun normu da birden küçük olmuş olsun. Swanglish transfer system from initial to the state x0 to the origin. x0 state'inden orijine doğru götürecek yani. En kısa zamanda. O zaman şu x dat x1 dat eşittir x2, x2 dat eşittir u'yu nasıl yazarız? O formda. U'nun mutlak değeri de birden küçükmüş. Küçük eşitmiş. Bunu ax artı bu ile nasıl ifade edebiliriz? x1 dat x2 dat vektörü. Yani nasıl yazacağız bunu? Ax dat eşittir x1 dat x2 dat eşittir. A matrisimiz olacak. 2'ye 2'lik. x1 x2 olacak. Orada B matrisimiz olacak. Orada da U olacak sadece. B'yi yazacağız bakalım şimdi görelim. Şimdi 0 x1 datta ne var sadece? x2 var. O zaman burası 0, burası 1. O zaman B'de de 0 oluyor değil mi? Daha sonra burası x2 dat eşittir u'ysa o zaman x2 dat buralar 0 oluyor. Burası 1 oluyor. Şu A matrisimiz değil mi? Satır sütun çarpımıydı ya, matris çarpımı. Problemi bu hale getirdik.
X artı B'yi bu hale getirdik. Tamam. Şimdi burada kontrol ediyoruz. Amacımız T0'ın bütün durumlarının T0 anında, yani X0 X vektörünün state'lerinin bütün durumlarının başlangıç koşulu girildiğinde, tamam, şuna X0 dedik. 0 vektörümüz nereye gidecek? X final state'e, T final zamanında, final'da 0'mış. Yani orijine gidecek değil mi? 0 vektörü, yani 0 vektör. Şunu da aşağıda vektör formatında gösterelim. Kaç tane değişkenimiz varsa, işte state variable'ımız varsa, durum değişkenimiz. Burada da amaç neymiş? T final eksi T0'nun minimum olsun. Normunun minimum olması değil mi? Delta T normu. Şu delta T. Problemi önce tanımlamak gerekiyor. Peki A'mız buymuş, B'miz buymuş. Tamam, güzel. Eigenvalues of A, eigenvalue'yu nasıl hesaplıyorduk? A eşittir 0, 1, 0, 0. Hep A diyoruz. Eigenvalue 0, 0 pozitif. İkisi 0'mış öz değerleri. Are both zero, then optimal control exist. Çünkü bunun ne olacak? Pozitif olsaydı olmazdı değil mi? 0 pozitif olmadığı için optimal control exist. Yani eigenvalue 0, 0 oluyor. O zaman pozitif olması lazım değil mi eigenvalue'da? Çünkü o zaman kararsızlığa gidiyor. Bir kere ne olacak? Switch edecek. Değiştirilecek yani. Control action üzerinden. Burada ne yapılıyor? O zaman Hamilton'unu yazalım bunun. Hamilton denkleminde nasıl yazıyorduk? Lambda 1 x2 lambda 2 u yazıyorduk. Tamam, bu güzel, burası güzel. Objective function yazıyorduk buraya Hamilton'un. Bu objective function neymiş? X u lambda t lambda 1 x2 bizim sistem dinamik denklemlerimiz kısıtları. Buraya kısıtları yazıyorduk. Buraya da objective function fi'yi yazacağız. Fi'inde delta t, işte delta t olması lazım. Ona bakarız. The minimum possible indicates that the optimal control u star must satisfy. Lambda 2 u star, lambda 2 u. Lambda 2 u her zaman lambda 2 u star'dan büyük olacak, evet. Çünkü neden? Şu alt kümesi dedik ya, optimal kontrolcü yasası daima alt kümesi. Bütün olası admissible control action'ları için, admissible control action'ların alt kümesi olduğu için bu şekilde gösterilmiş. Tamam, U optimal control is found to be, ne yapıyorduk? dh bölü du diyorduk değil mi? Şunun şeye göre, U'ya göre türevini alıyorduk. dh bölü du diyorduk. Ne olur? Şu zaten t'ye göre 0 olur. Bu da 0 olur. Bu lambda 2 kalır sadece değil mi? O zaman optimal kontrolcümüz lambda 2'ymiş. dh bölü dt eşittir 0 diyorduk ya. dh bölü du, evet, dh bölü du eşittir 0. U'yu yerine koyuyorduk değil mi? dh bölü du eşittir 0 deyip U'yu buradan yerine çekiyorduk. U star'ı burada yerine koyuyorduk. O zaman U ne olur? U hangi aralıkta olur? 1'den küçük 1 ile eksi 1 aralığında olur değil mi? Eksi 1 olursa 1 alır. 1'e eşit olur, tamam. Eksi 0 0 bilmem ne alırsa 0.9 mutlak değeri ne olur? Yine 1 olur, 1 eşit. O zaman U 1 ile eksi 1 arasında. Onu biliyoruz artık. Orada bir eşitsizlik olacak o zaman. U'nun 1 değeri için lambda 2 sıfırdan küçük dedik. Şu U değeri 1 ile eksi 1 arası sınırlanmış. Onlar arasında 0 U'lar çiziyorduk lambdayı
Lambda 2 u'ya göre çizersek lambda 2 sıfırdan büyük olursa u eksi 1 değeri alıyor. Lambda 2 sıfırdan küçük olursa u 1 değeri alıyor. Tamam. Dolayısıyla burada switch ediyor. Şu optimal şey noktası şurası. Bu lambda 2'nin şeyin sıfır olduğu nokta. Lambda 2'nin sıfır olduğu nokta. Bu discontinuous yani. Tamam, bir function. U switch ediyor. Şuraya ekledik. Şurada olay şöyle. Lambda'nın bir fonksiyonu ya. U lambda'nın bir fonksiyonu. Lambda 2 değiştikçe U da değişecek. U eksi 1 ile 1 arası değer alabiliyor. Lambda büyüktür 0 için eksi 1 alıyor. Lambda küçüktür 0 için 1 alıyor diyelim. Şu iki aralıkta şurada switch ediyor. U optimal. Lambda 2 eşittir 0. Tamam. O zaman diyor ki bir sefer burada switch etmesi gerekiyor diyor. Tamam. Çünkü o discontinuous function. O zaman u optimal eksi sign, negatif sign lambda 2 olmuş oluyor. Lambda 2'nin sıfırdan büyük değeri için lambda 2 sıfırdan büyükse eksi 1 eksi artı yapıyor. U 1 alıyor. Tamam. U şurada 1 alıyor. Birden büyük şeyden olamaz yani. Birden büyük olamaz dedik. 1 alıyor. Tamam. Eşit de olabilir. Lambda 2 sıfırdan küçükse 1 oluyor. Eksi 1 alıyor. Eksi 1 alırsa da eksi 1'in mutlak değeri 1 olmuş oluyor. Yine şey oluyor. Yine buradaki koşulu sağlıyor. U'nun kısır koşulunu sağlıyor. The minimum principle indicates that the optimal control U must satisfy. Evet, şu eşitliği sağlaması lazım dedik. Tamam, şurada bunu yaptık. Tamam. From the Hamiltonian the co-state equations are. Tamam, o zaman buradaki bu diferansiyel denklemi çözmek kalıyor. Co-state equation'ları bulmak kalıyor şimdi. dh bölü d lambda d yapıyorduk değil mi? dh bölü dx1 yazıyorduk. Şurada şunları uygulayacağız şimdi. Nerede o? Şu. dh bölü dx1 eksi lambda 1 da dh bölü dx2 eşittir eksi lambda 2. Şimdi bunları uygulayalım sırayla. Bizim h fonksiyonumuz neredeydi? Bir dakika şu göstereyim. H fonksiyonumuz burada. dh bölü dx1 ne olur? dx1 yok burada. 0 olur değil mi? O zaman lambda 1 dat eşittir 0 olur. Onu yazalım hemen. Lambda 1 dat eşittir 0 olur. Sonra dh bölü dx2 eşittir eksi lambda 2 dat. dh bölü dx2 ne olur? Lambda 1 olur. Lambda 1 eşittir eksi lambda 2 dat. Lambda 1 eşittir eksi lambda 2 dat olur. O zaman lambda 2 dat eşittir. Lambda 2 dat eşittir. Eksi lambda 1 olur değil mi? Eşittir eksi lambda 1 olur. O da tamam. Lambdalara göre türevi x1 dat eşittir. Bunun lambda 1'e göre türevini alırsak ne olur? x2 olur değil mi? x1 dat eşittir x2. Lambda 2'ye göre türevini alırsak u olur. x2 dat eşittir u olur. Tamam, bu zaten sistem dinamiği denklemlerimiz. Bizim için bunu çözmek kalıyor. Şu ikisini çözmek kalıyor. Tamam, o zaman bunları yazalım şu şekilde. Bunların çözümleri nedir?
Lambda 1 dat sıfırsa o zaman lambda 1 ne olur? Lambda 1 eşittir C1 olur. Atıyorum lambda 1 eşittir. Lambda 1 optimal tabii bu. Lambda 1 optimal. Lambda 2 optimal ne olur? Lambda 1 dat, lambda 2 dat eşittir eksi lambda 1 ise lambda 1 eşittir C1 ise eksi C1. İntegralini alacağız değil mi? Eksi C1T artı C2 olacak. Ustar sadece bir kez işaretini değiştirebilir diyor şu eşitlikten. Evet, U artı 1 alabilir, artı 1 eksi 1 alabilir. Sıfırdan başladı. Bir ara değer var, T1 diyelim. Switch etti. Sonra tekrar T final gitti. Bir daha switch etti. Şurada şu arada bir kere switch etti. T sıfırdan başladı. Direkt T final'a giderken artı 1 alabilir dedi. T sıfırdan direkt T final'a giderken eksi 1 alabilir. Direkt T sıfır ile T final arası 1 alabilir. T sıfır ile T final arası eksi 1 alabilir. T sıfır ile T1 arası artı 1 alabilir. Sonra T1'den T final T1 ile T final arası eksi 1 alabilir. T0 ile T1 arası eksi 1 alabilir. T1 ile T final arası artı 1 alabilir değil mi? Başka da olasılık var mı? Optimal switching condition'ları. Neden? Çünkü U optimal eksi 1 ile 1 arası alabiliyor. Değil mi? Yani iki değerlikli bir fonksiyon. 1 ile 2 arasındaki state equation'ları çözmemiz isteniyor. Bu state equation'ları çözünce x1 dat eşittir x2, x2 dat eşittir u. U eşittir, u ne oluyordu? 1 artı eksi 1. x2 dat eşittir 1 ise yani şöyle yapacağız. U eşittir artı eksi 1 ya. U eşittir artı eksi 1. x2 dat da x2 dat da u'ya eşit. Tamam. Bunun integralini olarak nasıl alacağız? Şu artı eksi 1 ise o da eşittir artı eksi 1. İntegralini alalım bunu. Artı eksi 1 artı eksi 1 c yani x2 dat eşittir artı eksi 1 c3t artı eksi c3t evet, artı eksi c artı c3 c3 neden? Bunun türevini alınca bu 1 ya da eksi 1 olacak. 1 ya da eksi 1 olacak değil mi? Bunun türevini alınca bu gidecek. Şurası 1 ya da eksi 1 olacak. Peki o zaman x1 dat da x2'ye eşit. Evet, x1 dat da x2'ye eşitse şu x2 dat değil, şu x2. x1 dat da x2'ye eşitse x1 ne olacak? x1 dat eşittir şu. O zaman x1 ne olacak? Artı eksi t kare bölü 2. Artı eksi t kare bölü 2. Artı C3T. C3 şurada vardı. C3T. Bunun integralini alıyoruz. Artı C4 olacak. T'yi yok edersek diyor. Tamam. Biz şimdi bunu çözelim. Simultaneous olarak şunları çözelim. Nerede var? X2. Şu X1 optimal, X2 optimal. Tamam mı? Şunları alacağız yani. Şu x2 optimal. x1. Tamam. T'yi götürmüş. T'yi götürüp buradan çözmüş.
T eşittir L. X2 eksi C3 artı eksi X2 eksi C3 demiş. Sonra burada bunu yerine koymuş. T yerine koymuş. X2 eksi C3'ü yerine koymuş. C4. Sonra ne yapmış? Şunları birleştirmiş işte. X2'nin karesi artı eksi X2'nin karesi artı C5 6 demiş. Artı için ayrı, eksi için ayrı çözmüş. X1 eşittir 1 bölü 2'nin 1 bölü 2 X2'nin karesi artı C5, o da eksi 1 bölü 2 X2'nin karesi artı C6 olacak. Bu U eksi 1 için, bu U artı 1 için. Oradan da çözüm kümesi elde ediyor. Çözümler ya böyle oluyor ya böyle oluyor. Unique solution yok da burada general solution var. Yani specific particular solution değil bunlar. Specific solution'lar değil. Yani bir çözüm kümesi oluyor. Alternative optimal solutions can be obtained by using the above trajectories. We can quite easily observe that the control given equation corresponds to the following situations. Evet, sınırlı zamanda, yani diyelim buradan başladık. Faz uzayında diyelim. X1, X2 başlangıç koşulu seçtik. Faz portresi içerisinde. O X1, X2'nin başlangıç koşulu her zaman şu orijine gidiyor. Orijine bu şekilde gidiyor, bu şekilde gidiyor veya bu şekilde. U1, yani U1 artı alınca böyle. U1 eksi alınca bu şekilde. Buradan U1 eksi alınca bu şekilde. U1 artı alınca bu şekilde diyor. Şu segmentleri, yani şunları takip ediyor. Şu iki simetrik yapıda takip edebilir diyor. Tamam. Dediğimiz gibi burada birçok farklı alternatif var. Switching curve. Bunlar da işte switching curve'lerinde. Çünkü U'yu biz ne yaptık? Hem kısıtlandırdık hem de kısmi fonksiyon üzerinden tanımladık değil mi? U'yu bir continuous bir fonksiyon üzerinde tanımlamadığımız için bu şekilde discrete çözüm kümeleri olmuş oluyor. Şimdi U star lambda 2 star'dı. Lambda 2 star da 0'a eşitti ya şurada. Bunun sebebi nereden kaynaklanıyor? Bunun sebebi şundan kaynaklanıyor. Lambda 2 eşit, lambda 2 star eşittir 0 dedik ya. Oradan şu denklemden şunu bulduk. Şimdi lambda 2 star 0. Ben şimdi 0'a ulaşmaya çalışıyorum. Ama 0'da kalamam yani, değil mi? Yani aslında optimal kontrolcü benim şu noktada, tekil bir nokta değil mi? Optimal control surface. Bunun mantığını anlat. Yani neden böyle oldu? Ben buraya 0 verirsem, 0 verirsem hiçbir şekilde olmaz ki. Yani eyleme geçmez sistem. Çalışmaz yani. Ya sen diyelim, sen U'yu optimal olarak 0 olacağını belirliyorsun. Fakat başlangıç koşulunda sen 0 verirsen çözümü olmaz ki o. Zaten hiç durur sistemde, hiçbir şekilde kontrol state'leri transfer edemezsin bir noktaya. Çünkü actuator'ı çalıştırmıyorsun yani. Optimal kontrol çalıştırmamak diyor sana. Ama öyle bir şey yok ki. Sen dolayısıyla bunu switch etmen lazım. Yani çok belirli bir frekansta bunu switch edeceksin. Ya böyle gideceksin ya böyle gideceksin. Bu sıfıra bir anda ulaşabilmek için. Değil mi? Yani buradan geçmen lazım o zaman. Eğer türlüyse böyle de başlayıp böyle de geçebilirsin. Yani bir şekilde senin şu origin U'yu sıfır yapabilmen gerek. Continuous function içerisinde. O noktada o koşulu sağlamak gerekiyor. Yani aslında bu neden mantığı? Çünkü sonsuz tane U kümesi var değil mi? Bu böyle de gidebilir. U böyle de gidebilir. Böyle de gidebilir. Bu senin kontrol surf'ün, yani kontrol action'ın değil mi? Kontrol yasan. Çok farklı fonksiyonlarda girebilir değil mi? Ama hiçbir zaman senin minimum time'ını garanti altına almaz. Minimum time'ı garanti altına alacak trajektöriler bunlar. Tamam mı? Şu sarıyla çizdiklerim. Şöyle de, yani şöyle de olurdu. Şu curve'ler yani. Bunun buradan geçmesi gerekiyor. Bir şekilde bu U'yu sıfırlayıp azaltmak gerekiyor mantık. Mantık bunu ne kadar hızlı bir şekilde azaltırsan o kadar çabuk optimal sonuçlara ulaşıyor. Fakat bunu azaltmak da tek başına yetmiyor. Burada mesela vereceksin mesela. Buradan direkt buraya geçeceksin yani. Öyle bir fonksiyon bulacaksın ki yani çok kısa bir sürede buraya gelecek, sonra hemen -1'e geçecek, switch edecek. Lambda azalırken ya da şu şekilde şuradan şöyle gelecek, buradan bu şekilde switch edecek. Yani bunlar optimal çözümler olmuş oluyor.
bu problem için. Şimdi C5, C6'ya tamam artık diyelim burada general solution'ı bulduk. General solution bu şekilde. Bunlara 0 verirsen ne olur? C5, C6'ya 0 verirsek mesela 2x1, 2x kökü x2 ne oluyor? Ona bir bakalım bir saniye. Evet, x1'in karesi aynen. Yani x eşittir şu şekilde oluyor değil mi? Bunları 0 verirsek. To express the optimal control of inconvenient form, let us define the switching function as follows. Bu bizim state denklemimiz. Switching function s dedik. x1 artı 1 bölü 2 x2'nin karesi. Yani şu çözümden geliyor değil mi? Burada t'ye yerine, yani t'yi yerine koyduğumuzda t'yi yok ettik, yani zaman kısmını yok ettik buradan. Zamanı yok edince denklemler şunlar oldu. Onları da yazalım. x1t eşittir 1 bölü 2 x2'nin karesi artı c5 şu u eşittir artı 1 için diğer solution'da x1t eşittir 1 bölü 2 x2'nin karesi artı c6. Burada u eşittir eksi 1 için. Peki bunlardan bir tane seçtik mesela. C'leri 0 verirse sonsuz tane çözümü var değil mi bunun? Sonsuz tane çözümden ben bunu ne yaptım? C5'e C6'ya 0 verdim. C5 C6 0 olsun dedim. O zaman denklem ne oldu? Şu hale geldi. X1 eşittir eksi. Şu ikisini birleştirdim yani. Hem artı eksi 1 için yazarsan bunlar 0 olursa artı eksi 1 için ne olacak? X1 1 bölü 2 x2t yani 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 x2t. Burada hep matematiksel şeyler kullanıyoruz yani. Şurada mutlak değer olması lazım. x2t. Yani tüm durumları kapsasın diye. Onun hem artı 1 hem eksi 1 durumlarını kapsasın diye. The optimal control of inconvenient form. Bu da S. O zaman S surface'ı ne olacak burada? Çözüm buysa surface'ımız, yüzeyimiz. 2 boyutlu yüzeyimiz yani. 2 boyutlu çözüm yüzeyimiz şu olacak. S x state t'ye bağlı. Değil mi? X de t'ye bağlı olduğu için state denklemi t'ye bağlı. Bu surface x1 artı 1 bölü 2 x1 t çarpı x2 de tamam. Bunun tabii ki sıfırdan büyük olması gerekiyor. Koşulu sağlaması gerekiyor. Tamam. X'te life AB switching curve sıfırdan küçük olursa AOB switching curve'ın aşağısında kalır diyor. AOB şuradan geldi. Şuraya gitti. Sıfıra gitti. Şurası B. Şu switching curve. X1, X2 bu state denklemi. Bunun grafiğini çizdirirsek buna ulaşıyoruz. U1 eksi 1 ile artı 1 arası oluyor. Şurada artı 1, burada eksi 1 oluyor mesela. Böyle state'in de 0 olmasını garantiliyor yani. X1, X2 orijinden geçmesi şartı var demiştik ya. Bunlar biraz soyut tabii. Matematiksel şeyler olduğu için bunları öyle tek bir seferde anlamak zor. O yüzden hani kavramsal altyapının da olması gerekiyor demiş. Tamam, eşittir S eşittir 0'da yani. AOB curve'ün üzerinde olabilmesi için şu eşitliğin 0'da olması gerekiyor demiş. In terms of switching function, the optimal control can be expressed. Evet, optimal kontrolümüz o zaman bu olmuş oluyor. Optimal kontrol yasamız bu olmuş oluyor. Hemen şöyle gösterelim bunu. Yani bunun üzerinde sonra dururuz. Eğer olursa, yani minimum time kontrol ile ilgili bir problemimiz varsa bununla ilgili makalelerle uğraşmak lazım üzerinde uzman. Yani biz burada genel tabii gösteriyoruz. Belirli basic örnekler üzerinden. Bunda nasıl uzmanlaşırsın? Problemini çözerek yani. Öyle bir problem varsa gerçekten o çözümü uygulayarak. Onunla ilgili de bir makale yazmak lazım. Uğraşmak lazım yani. Üzerinde uğraşmak lazım. O zaman daha olur yani daha efektif olur. Şu anda tabii
bir sürü farklı problem var çünkü kontrolde. Optimal kontrol esas şu olmuş oluyor. State feedback. State feedback optimal state feedback law. Yasamız bu olmuş oluyor o zaman da. Direkt diferansiyel denklem çözümünden geldi zaten de. Faz uzayı çizmek şeyi var. Faz uzayı nasıl çizilir? Ondan yine plotting phase space bir dakika şeyde. Diferansiyel denklem takımı verilirse sana şeyde çiziyorsunuz. Faz uzayı çiziyorsunuz. Phase space diagram face plane portrait face portrait faz portresi çiziyor. Yok, P-plane var. Face plane. Orada sistem. Non-linear dynamics. Öyle hatırlıyorum. Geçen dönem göstermişti. Face portrait çizmesi. Face plane. Geçen dönem konuşmuştuk. Evet hocam. Evet, P-plane. Hatta böyle göstermiştim. Evet. Diferansiyel denklemi yazıp o şekilde onu yapıyoruz. P-plane. Evet, şu. Şunu indirip bunu kullanarak faz diyagramı, faz portreleri çizilebilir. Onun için onu da ekledim. P-plane üzerinden. Onu ben geçen dönem göstermiştim zaten detayını. Diferansiyel denklemimizde şu olacak. Şunu yazacağız yani. Şunun şu x1 dat x2 dat yani. x1 dat x2 dat'ı yazacağız. U zaten artı eksi 1 olacak. Şeyi yazarken. Artı 1 için ayrı phase portrait çizecek. Eksi 1 için ayrı çizecek. Uğraşmak lazım yani bunlarla. O zaman anlaşılacak ki yani o phase portrait içerisinde hem initial state'e yani bu initial state'e final state'te şeye oturacak, orijine oturacak x1 x2 olarak. O çözümlere bakıyoruz yani. Oradaki optimal kontrol U ya x1 x2 ya bu. Trajektörümüzün böyle olması lazım. Bana bu trajektörü sağlayacak optimal şeye bakıyoruz. O surface'a bakıyoruz. O zaman da o P-plane üzerinden ancak bunu görebiliriz. Ya ben şu anda matematiksel olarak bunu kafada canlandırması biraz zor olur. Çünkü şu ikisinin ortak çözümünün bir grafiksel olarak bunun çizimini göstermemiz lazım. Başlangıç koşulları var ya mesela x1 x2 şuradan başladı. Ben buradan başladıysam kontrolcüm benim bir şekilde U'yu öyle bir kontrol edeceğim ki ben ayarlayacağım ki bunun içerisinde burada sıfıra gidecek mesela. Çok kısa zamanda minimum time'de sıfıra gidecek şekilde. Onu da ancak mesela şeyde daha iyi olur yani. Bunun üzerine bir çalışma olursa gerçek bir problem olursa orada da detaylı uzmanlaşılır. Hani şu aşamada bu bilgi yeterli sizin için ama face plane'e bakmak lazım tabii. Face portresi çizimlerine falan diferansiyel denklemleri yazıp diferansiyel denklem takımlarını yazıp tabii ikili siteden 2'den fazla çözemiyor face plane. Face portrait 2 boyuttan fazlasını görselleştiremiyor. 3 boyutlu bir diferansiyel denklem sistemi varsa onu face portrait olmaz. Her zaman x1 dat x2 dat olması lazım bu denklemde diferansiyel denklem. O tarz problemleri çözebiliyor yani. O zaman bu kadar bilgi yeterli bu aşamada. İşte dersi burada bırakalım.